Bir devlette istikrar ve otorite boşluğu var ise devlette kaos ortamının vuku bulması pek mümkündür. Çin'de yaşanan 3 krallık devri ve 80 yıl boyunca süregelen savaşların temeli aslında Han Devleti'nde otorite ve istikrarın bozulmasından kaynaklanmıştır. Birçok derebeyi veya savaş lordlarının olduğu Çin'de sadece 3 lord sıyrılıp bu devre ismini vermiştir. Bunlar Chao, Liu ve Sun. 105 yılında İmparator Hi'nin ölümünün ardından Han Devleti ekonomik bir buhran yaşamıştı. Ondan sonra gelen imparatorların çoğu çocuk yaşta tahta çıkması, imparatorların çevresindekilerin devleti yönetmesi ve imparatorların yetişkin çağa geldiklerinde bu iktidarı imparatora teslim etmemeleri ülkede otorite boşluğu yaratmış, bozulan ekonomi ve devletteki istikrarsızlık halkı isyanlara teşvik etmiş. Bunun sonucunda Sarı Türbanlar isminde bir halk hareketi başlamıştı. Dönemin İmparatoru Ling, Han ordularını isyancılara karşı yönetmeleri için generaller Huang Fusong, Lu Zi ve Zhu Jun'u gönderdi ve yerel yönetimlerin isyancılara karşı savunmaları için asker tedarik etmesi gerektiğine karar verdi. Sarı Sarıklılar nihayetinde yenildi ve hayatta kalan takipçileri Çin'in her yerine dağıldı. Ancak imparatorluktaki çalkantılı durum nedeniyle birçoğu dağlık bölgelerde haydut olarak hayatta kalmayı başardı ve böylece dönemin kargaşasına katkıda bulunmaya devam ettiler. Çin ulusunda haydutların yaygın bir şekilde artmasıyla Han ordusunun her bir haydutu püskürtmesinin bir yolu yoktu. 188 yılında İmparator Ling, Liu Yan'dan feodal eyaletler üzerinde doğrudan idari güç ve yerel yöneticilere doğrudan bölgesel ordu komutanlığı vermesinin yanı sıra onları rütbe olarak terfi ettirmeyi ve Liu ailesinin üyeleri veya mahkeme yetkilileriyle bu pozisyonları doldurmasını öneren bir anlaşmayı kabul etti. Böylece yerel valiler aynı Osmanlı'daki Kavallı Mehmet Ali Paşa gibi yarı hükümdar şeklinde kendi bölgelerinde söz sahibi olmuşlardı. Aslında Han Devleti'nin yıkılmasına ön ayak olan olay bence bu tavizdi. İsyanlar kısa sürede bastırıldı lakin bundan sonra yerel yönetimler bir bağımsız bir şekilde takılmaya başladılar. Liu Yan bölgesinin Han İmparatorluk Mahkemesi ile olan tüm bağlarını kopardı. Onun yolundan giden diğer lordlar da bağlarını kopardılar ve Çin bir iç savaşı sürüklendi. Aynı yıl İmparator Ling öldü. Bunun üzerine saraydaki lordlar tahta kendi adaylarını geçirmek için bir mücadeleye giriştiler. Bu mücadeleden fırsatlanmak isteyen Dongsu ordusuyla gelip başkenti ve imparatoru tahttan indirip çocuk yaştaki Xian'ı tahta çıkartarak devletin başına fiili olarak kendisi geçti. Doğu Çin'de imparatorun gücünü yeniden tesis etme çabasıyla Dongsu'ya karşı Yuan Shao, Yuan Shu ve Cha Cha gibi liderlerle büyük bir koalisyon ile yükselmeye başladı. 191'de Yuan Shu'nun emrinde olan Sun Jian, Dongzhu'ya karşı bir orduya liderlik etti ve onu Liong'dan Chang'an'a sürdü. Ertesi yıl Dongsu'nun eski koruması Liu Bu, Dongsu'yu öldürdü ve onun yerine geçti.
Ağustos 195'te İmparator Xian, Chang'anda Liu Ju'nin zulmünden kaçtı ve taraftar bulmak için doğuya doğru bir yıl boyunca tehlikeli bir yolculuk yaptı. 196'da İmparator Xian, Chang'an'ın savaş lordundan kaçmaya başardıktan sonra Cao Cao'nun koruması ve kontrolü altına girdi. O dönemde Doğu Çin'de iki güçlü savaş lordu mevcuttu. Bunlardan biri Cao Cao, diğeri ise Yuan Shao idi. Bunlar arasındaki askeri çatışmanın kaçınılmaz olduğunu herkes biliyordu. Yuan Shao, Sarı Nehrin kuzeyindeki toprakların yani Hebei bölgesinin kontrolünü elinde tutarken Cao Cao, Sarı Nehrin güneyindeki toprakların çoğunu kontrol ediyordu. Cao Cao 199 yılında Xiapi Savaşı'nda Liu Bu'yu mağlup etti ve İmparator Xian'ı yeni başkent Shu'da yanında tuttu. Savaş lordları birbirini Çin'i fethetme ve yönetme hırslarının önünde bariz bir engel olarak görüyorlardı. Savaştan birkaç yıl önce Yuan Shao'nun danışmanları Cao Cao'nun Çin'e hükmetme hırsıyla efendiler için bir tehdit haline geleceği konusunda uyarmışlardı. Yuan Shao'ya Cao Cao hala güçlerini oluştururken Cao Cao'ya saldırmasını tavsiye ettiler. Ancak Yuan Shao, Cao Cao'nun sözde bir müttefik olduğu için tavsiyelerini görmezden gelmişti. Cao Cao, İmparator Xian'ı eski başkent Liang'tan uzaklaştırdıktan sonra Cao Cao ve Yuan Shao arasındaki gerilim arttı. Cao Cao, imparatorun onun himayesi altında olduğunu tüm Çin lordlarına duyurdu. Bazıları buna boyun eğerken bazıları da Yuan Shao gibi Cao Cao'yu tanımadı. Guandu'nun coğrafi konumu, başkente şu an Han'a taşınması onu trajik bir şekilde hayati bir konum haline getirdi. Sarı Nehir üzerindeki Yanfort bölgesinin yakınlarındaydı ve başkent Shu'ya giden yolda o mevki uzanıyordu. Cao Cao bunun stratejik önemini fark etti ve 199 yılının sonbaharında oraya asker yerleştirdi ve tahkimatlar hazırladı. Anlaşılan Cao Cao, Yuan Shao'dan bir saldırı beklemekteydi. 200 yılına geldiğimizde Yuan Shao saldırıya geçmişti. Tam bu sırada doğuda Liu Bei, Cao Cao'ya isyan etti ve Cao Cao'nun Shu eyaletinden tayin edilen müfettiş Xiao Zhou'yu öldürdükten sonra Shu eyaletini ele geçirdi. Cao Cao beklenmedik bir hareketle kuzey cephesini Yuan Shao'ya açık bıraktı ve Shu eyaletini geri almak için doğuya ilerledi. Yuan Shao bu fırsatı değerlendirmek istedi ancak Yanfort'un savunucusu Yuan Jin tarafından durduruldu. Cao Cao Shu eyaletini tekrar hakimiyet altına almıştı. Yenilen Liu Bei kaçarak Yuan Shao'ya sığındı. Hemen ordusunu toparlayan Cao Cao, Guandu mevkine hareket ederek savaşa katıldı. Yuan Shao, Cao Cao'ya karşı sefere devam etmeye karar verdi. Yuan Shao'yu Cao Cao uzaktayken saldırmaya çağıran yardımcısı Tian Feng, şanslarını kaybettiklerini ve beklemeleri gerektiği gerekçesiyle böyle bir sefere karşı geldi. Yuan Shao, Tian Feng'in defalarca itirazlarını görmezden geldi ve ordunun moralini bozmak suçlamasıyla onu hapse attı. Kısa bir süre sonra Yuan Shao, ana ordusunu nehrin kuzeyindeki Liang'ın ileri üssüne doğru sürdü. O sırada Yuan Shao'nun ordusu 10.000 süvari dahil 110.000'e kadar sayıya sahipti. Yuan Shao'nun generali Yan Liang, Sarı Nehri geçti ve Cao Cao'nun Boma'daki kalesini kuşattı. Danışmanı Shun Yu'nun tavsiyesini dikkate alan Cao Cao, Yuan Shao'yu kandırarak Cao Cao'nun nehrin diğer tarafındaki kampına saldıracağına inanması için Yanfort'a doğru ilerledi. Yuan Shao, Cao Cao'nun saldırısına karşı koymak için birliklerini Liang'tan ayırdı ve Yang Liang'ı Boma'da herhangi bir destek olmadan bıraktı. Cao Cao daha sonra Boma'daki kuşatmayı kırmak için birden ters yöne döndü ve Yan Ling'i arkadan vurdu. Buradaki savaşta Yan Ling, Guan Yu tarafından öldürüldü ve Yuan Shao'nun ordusu bozguna uğradı. Cao Cao, kaleyi terk etmeye ve sakinlerini güneye tahliye etmeye karar verdi. Durumdan faydalanan Wen Chu ve Liu Bei, Cao Cao'nun peşinden 6.000 atlı ile saldırıya geçti. Cao Cao saldırıyı önceden tahmin etti ve bir dikkat dağıtma taktiği hazırladı. Askerlerine atlarını, silahlarını ve diğer değerli eşyalarını yol boyunca atmalarını emretti.
Yuan Shao'nun güçleri önde yatan değerli eşyaları almak için saflarını bozdu. Tam eşyaları aldıkları sırada pusuda yatan Cao Cao'nun elit süvarilerinin 600 tanesi onlara saldırdı. Yuan Shao'nun komutanı Ben Chu öldürüldü ve Liu Bei kaçtı. Guandu'daki birinci çatışmadan önce bu nispeten küçük çatışmalarda generallerinden ikisini kaybetmiş olması Yuan Shao ordusunun moralini ezici bir darbe indirdi. Cao Cao ön savaşları kazanmış olmasına rağmen Yuan Shao hala sayıcı üstündü. Cao Cao, Guandu'da kararlı bir savunma hazırladığı için Sarı Nehir kıyısındaki ileri üslerini terk etti. Cao Cao ayrıca ordusunun moralini etkileyebilecek sivil toplum içinde isyan olasılığını en aza indirgemek için yokluğunda topraklarında sorumlu memurlarına hoşgörüyle yönetme emri verdi. Yuan Shao'nun ordusu Guandu'nun hemen kuzeyindeki Yangwu'ya doğru ilerledi. Guandu kalesinin karşısına kamp kuruldu. Yuan Shao'ya birkaç savaş planı sunuldu. Zhu Shao, Cao Cao'nun adamlarının tahıllarının tükendiğini gözlemledi ve bu nedenle Cao Cao'yu kesin bir savaş yerine bir yıpratma savaşına gitmek uygun olacağını söyledi. Başka bir danışman, Xu Yu, Yuan Shao'nun Guandu'da cepheyi korumasını ama aynı zamanda etrafta dolaşıp Shu'daki imparatoru ele geçirmek için adamlar göndermesini önerdi. Yuan Shao, imparatoru doğrudan bir ilerleme ile ele geçirmeyi tercih ettiğini söyleyerek hiçbir planı kabul etmedi. Yuan Shao, adamlarının Cao Cao kuvvetlerine ok yağdırabilmesini sağlayan kuşatma rampaları ve yüksek platformlar yaptırmıştı. Bu ok yağmurlarından korunmak için Cao Cao'nun adamları kalkanlarını başlarının üzerine koymak zorunda kaldılar. Cao Cao'nun adamları okçu platformlarını çekiş mancınıklarıyla yok ettiler. Yuan Shao ayrıca Cao Cao'nun kalesinin altına tünel açmaya çalıştı. Ancak Cao Cao tünelleri kapatmak için hatlarında büyük bir hendek kazdırmıştı. İki tarafta birbirine karşı üstün gelememişlerdi. Çok geçmeden Cao Cao'nun ordusu erzak sıkıntısı çekmeye başladı. Cao Cao geri çekilip Yuan Shu'yu ülke içinde bir yerde imha etmeyi düşünüyordu. Aklındaki fikri yapıp yapmamak konusunda ikileme düşmüştü. Bu sırada başkenti savunucusu Shun Yu, Cao Cao'ya onu geri çekilmekten caydıran bir mektup gönderdi. Cao Cao, Xu Yu'nun tavsiyelerini uyguladı ve savaşa sımsıkı sarıldı. 9. ayda Shun Yu, Yuan Shao'nun Han Meng tarafından korunan Gushi köyündeki bir depoda erzak depolamakta olduğunu Cao Cao'ya iletti. Cao Cao, Shun Huang ve Shi Huan liderliğindeki küçük süvari birimlerini bu konuma saldırmaları için gönderdi. Cao Cao burada başarılı oldu. Yuan Shao'nun ikmal hatlarını bozarak ve tahıl arabalarını yakarak başarılı oldular. Yuan Shao bu baskına yanıt olarak yardım malzemesi çağırmak zorunda kaldı. ...10. ayda Yuan Shao'nun generali Chun Yu Qiang, Hebei'nin 10.000 kişilik bir ordu ile birlikte büyük gıda rezervlerine eşlik ederek geri döndü. Yuan Shao, Chun Yu'ya malzemeleri Guandu'da Gushi yakınlarındaki Wuchua'ya kadar eşlik etmesini emretti ve malzemeleri korumakla görevlendirdi. Yuan Shao'nun danışmanı Zhu Shua, önemli tedarik depoları olan Wuchua'nın çok hafif korunduğunu savundu ve Yuan Shao'nun General Jiang Qi'yi Chun Yu Qiang'a çevre koruma görevi görmesi ve olası baskınları kesmesi için göndermesi konusunda ısrar etti. Yuan Shao, Zhu Shu'nun tavsiyesine yine kulak asmadı. Kısa bir süre sonra Yuan Shao'nun danışmanı Xu Yu, karısının Xian Pi tarafından tutuklattığı için memnuniyetsizlik besliyordu. Yuan Shao'nun kimseyi dinlememesi ve başına buyruk takılması, bir de karısının tutuklanması onun Cao Cao'ya kaçmasına neden olmuştu. Xu Yu, Cao Cao'nun malzeme sıkıntısını anladı ve Cao Cao'yu Yuan Shao'nun erzak depolarının yerini söyledi ve oranın kolayca ele geçirebileceğini anlattı. Cao Cao'nun generalleri bu istihbarattan şüpheleniyorlardı. Ancak danışmanları Shun Yu ve Ji Shu, Cao Cao'yu Xu Yu'nun planını harekete geçirmeye çağırdı. Böylece geceleyin Cao Cao, Guandu'daki ana kampın başında olan Cao Hang ve Shun Yu'dan ayrıldıktan sonra Wuchua'ya saldırmak için 5000 piyade ve süvari ile yola çıktı. Cao Cao'nun ordusu Yuan Shao'dan bir takviye birimi kılığına girdi ve Wuchua'ya saldırdı. Cao Cao kolayca burayı ele geçirip ateşe verdi. Şafak vakti Wuchua bir cehenneme dönüştü ve Yuan Shao'nun ordusunun morali
yiyecek kaynaklarının kesilmesi nedeniyle kesin bir şekilde düştü. Bu sırada Yuan Shua, Guandu'ya tüm ordusuyla saldırıya geçti. Lakin muvaffak olamadı. Olay mevkine dönen Cao Cao, düşmanın kırılmaya başladığını gördü ve fırsat bu fırsat diyerek tüm ordusuyla saldırıya geçti. Yuan Shua'nın sayısız ordusu imha edildi ve malzemelerin çoğu Cao Cao tarafından ele geçirildi. Yuan Shua ordusundan geri kalan sadece yaklaşık 800 süvari ile Sarı Nehir boyunca kuzeye kaçtı. Yuan Shua'nın adamlarından bazıları Sarı Nehri zamanında geçemedi. Bu adamlardan bazıları daha sonra kaçabilmek için teslim olmuş numarası yapmıştı. Böylece Cao Cao bu adamları canlı canlı gömdürttürdü. Cao Cao İmparator Xian'a zaferi bir mektup ile bildirdi. Mektupta Cao Cao'nun 70.000 düşman askerini öldürdüğü söylenmekteydi. Guandu Muharebesi'nde Cao Cao'nun zaferiyle sonuçlanmıştı ve bu savaş Yuan Shua ile iktidar mücadelesinin gidişatını değiştirdi. Yuan Shua 2 yıl sonra öldü ve en küçük oğlu Yuan Shang onun yerine ülkenin başına geçti. Abisi bu durumu kabullenmeyip isyan başlattı. Böylece Yuan Shua ülkesi bir kaosa sürüklendi. Bu fırsatı değerlendiren Cao Cao, Yuan Shua'nın topraklarını 5 yıl içinde kendi himayesi altına kattı. Böylece döneme ismini vermiş olan 3 krallıktan biri olan Wei'nin temelleri atılmış oldu.